Ağaçlar, yeryüzünün en iri canlıları arasında sadece boylarıyla değil, kütleleriyle de bambaşka bir ligde oynuyor. Bazı dev ağaçlar öyle muazzam bir ağırlığa ulaşır ki, bunu hayal etmek için sıradan bir bina yetmez. Koca bir şantiye, bir liman ya da devasa bir endüstri tesisi düşünmeniz gerekir. İşin en tuhaf tarafı ise şu: bu kadar ağır bir canlı, denizde süzülen bir yük gemisi gibi suyun kaldırma kuvvetiyle taşınmıyor. Tam tersine, yerçekimine meydan okuyarak tonlarca malzemeyi yukarı doğru yığıyor ve inatla gökyüzüne uzatıyor. İçgüdüsel olarak hepimiz şöyle düşünürüz: ağaç dediğimiz şey topraktan oluşuyordur. Çünkü toprak maddeyle dolu, hava ise boştur. Kulağa mantıklı geliyor. Sonuçta bir şeyi büyütmek için gerçekten yemek zorundaysanız ve o şey devasa bir kütleye dönüşüyorsa, beslendiği yerin bir şekilde eksilmesi gerekir. Bir maden ocağı nasıl arkasında dev boşluklar bırakıyorsa, bir canlı da kütle kazanıyorsa bir yerden madde çekmiş olmalıdır, değil mi? Ama işte buradaki büyük sürpriz şu: ağacın o devasa kütlesinin büyük kısmı toprağın içinden çıkarılmış bir toprak yığını değildir. Ağaç kütlesinin ana ham maddesini havadan alıyor. Evet, bildiğimiz, etrafımızdaki o görünmez karışımdan. Üstelik bu, hikayenin sadece ilk yarısı. Çünkü toprağın altında da göremediğimiz ama en az gövde kadar etkileyici bir başka krallık, köklerin ve ortaklarının kurduğu o gizli yeraltı düzeni harıl harıl çalışıyor. Peki, gökyüzü ve yeraltı dünyası aynı anda nasıl işliyor? Şöyle düşünelim, canlılar için en değerli malzemelerden biri karbondur. Karbon, kimyada adeta çok amaçlı bir parça gibidir. Sayısız molekülün iskeletini kurar, depolama için kullanılır, yapı taşı olur. Karbonun bir kısmı havada, bir kısmı suda dolaşıp durur. Bitkileri olağanüstü yapan şey, çok eski zamanlarda inanılmaz uzun bir evrim sürecinde bu karbonu toplama işini bir sanata dönüştürmüş olmalarıdır. Öyle ki bugün gezegendeki canlı kütlenin çok büyük kısmını bitkiler oluşturuyor ve karmaşık yaşamın gıda zinciri de dönüp dolaşıp bitkilerin topladığı bu karbona dayanıyor. Ağaçlar bu konuda özellikle zekice bir strateji kurmuş durumda. Çünkü ağaç olmak demek, karbonu sadece yaşamak için değil, yükselmek için, rüzgara dayanmak için, yıllarca ayakta kalacak o sert odun dokusunu üretmek için biriktirmek demektir. Ancak ortada bir sorun var. Havadaki karbondioksit oranı aslında çok düşüktür. Atmosferin tamamı devasa bir okyanus gibi görünse de, karbondioksit bunun içinde incecik bir baharat gibidir. Milyonda yaklaşık 420 ile 430 parçacık civarında, yani ağacın ihtiyacı olan karbon, havada son derece seyreltilmiş haldedir. Bu ne anlama geliyor? Bir ağaç, bir miktar karbonu bünyesine katmak için akıl almaz miktarda havayla temas etmek zorundadır. Bu yüzden ağaçların asıl makinesi o kalın gövde değil, taç kısmıdır. Dalların, yan dalların ve ince sürgünlerin oluşturduğu o karmaşık ağ, ağacın dünyayla temas yüzeyidir. Ağaç tacı bir bakıma canlı bir anten gibidir. Işığı ve rüzgarı yoklayıp mevsim boyunca milim milim formunu ayarlayan bir sistemdir. Bazen yüz binlerce, bazen milyonlara varan yaprak. Her biri küçük bir kimya atölyesidir. Ağaç tacı, tek tek yaprakların toplamından çok daha fazlasıdır. Güneşi yakalayan, havayı süzen, suyu yöneten, hatta çevresindeki iklimi bile değiştiren, yaşayan bir altyapıdır. Şimdi tek bir yaprağa yaklaşalım. Yaprak, ilk bakışta basit bir yeşil parça gibi durur ama aslında muazzam bir mühendislik harikasıdır. İncecik tasarlanmıştır çünkü amaç, mümkün olan en geniş yüzeyi ışığa açmaktır. İnsan derisi katman katmandır. Yaprak ise çoğu zaman sadece birkaç hücre kalınlığındadır. Üst tarafta şeffafa yakın koruyucu bir katman vardır. Hem ışığı geçirir hem suyu içeride tutmaya çalışır. Hemen altında üretim hücreleri bulunur. Bunlar kloroplast denen güneş yakalayıcı minik birimlerle doludur. Daha aşağıda gazların rahat dolaşabilmesi için süngerimsi bir doku yer alır. Aralarda boşluklar vardır ki karbondioksit içeri, oksijen dışarı rahatça hareket edebilsin. Yaprağın içinde damar gibi görünen kanallar da boşuna değildir. Bunlar bir yönüyle su ve mineralleri yukarı taşır, diğer yönüyle üretilen şekerleri aşağı yollar. Bir yaprak adeta iki yönlü bir lojistik hattı kurar. Yukarıdan gelen hammadde içeride işlenir, ortaya çıkan ürün aşağıya gönderilir. Ve yaprağın alt yüzeyinde asıl kritik detay saklıdır.
Mikroskobik kapakçıklar. Minik ağızlar gibi açılıp kapanan gözenekler. Bunlar bazen bir yaprakta yüzlerce, binlerce, bir ağaçta toplamda akıl almaz sayılara ulaşır. Ağaç gün boyunca köklerden su çeker. Bu su yerçekimine inat yapraklara kadar çıkar. Ama çekilen suyun büyük kısmı kalıcı olmak için değil, bir tür serinletme ve taşıma sistemi için kullanılır. Yapraklardan buharlaşarak dışarı atılır. Bu buharlaşma ağacın kimya atölyelerinin fazla ısınmasını engeller. Çünkü yapraklar güneşte ne kadar uzun süre aktif kalırsa o kadar verimli çalışırlar. Ayrıca buharlaşan su ağacın etrafında görünmez bir nem perdesi oluşturur. Geniş yapraklı alanlarda bu etki o kadar güçlenir ki yerel havayı etkiler. Bulut oluşumuna katkı yapar, yağış düzenini besler. Ormanların kendi ekolojisini yaratması fikri kulağa romantik gelebilir ama aslında ciddi bir fizik ve biyoloji konusudur. Peki yaprak bu kadar suyu niye dolaştırıyor? Çünkü içerideki esas süreç için su şarttır. Güneş enerjisiyle su ve karbondioksit kullanılarak şeker üretiliyor. Detaylarına boğulmadan şöyle özet geçelim. Güneşten gelen enerji suyun parçalanmasına yardım eder. Ortaya çıkan parçalar karbondioksitle birleştirilip glikoz gibi basit şekerlere dönüştürülür. Bu şeker hem enerji deposu gibi davranır hem de yeni dokuların temel malzemesidir. Ağacın odunu, kabuğu, yeni dalı, çoğu bu şekerlerden türeyen yapı taşlarıyla yükselir. Yan ürün olarak oksijen çıkar. Çoğu insan bu noktada ağaçlar oksijen üretti, bu kadar diye düşünür. Ama iş burada bitmez. Çünkü ağaç, ürettiği şekeri kullanmak için tıpkı bizim gibi solunum yapar. Yani oksijene ihtiyaç duyar. Ağaçtaki canlı hücreler, günün her saati enerji ister. Kök hücreleri, büyüyen dokular, kabuğun içindeki yaşayan katmanlar. Mevcut oksijen, yaprak gözeneklerinden, kabuktaki küçük açıklıklardan, hatta kök uçlarının topraktaki minik hava boşluklarına temas ederek içeri girer. Geceleri yapraklar şeker üretimini azaltırken, solunum devam eder. Hatta ağaç, ürettiği oksijenin bir kısmını kendisi kullanır. Çevresindeki mikroorganizmalar da geri kalanının önemli bir bölümünü tüketir. Bir de şu gerçek var. Atmosferimizdeki serbest oksijenin büyük kısmını ormanlar tek başına üretmiyor. Okyanuslarda yaşayan mikroskobik canlılar, yani algler ve bazı bakteriler bu işin çok büyük bölümünü sırtlar. Ağaçlar devasa bir rol oynar ama sahnedeki tek oyuncu değillerdir. Şimdi hikayenin görünmeyen yarısına, yer altına geçelim. Bir ağacın su ihtiyacının önemli kısmı yağışla toprağın üst katmanlarına çıkar. Bu yüzden köklerin çoğu sandığımız gibi derinlere bir kazık gibi inmiyor. Daha çok yanlara doğru genişliyor. Üstelik ağacın tacı yağmuru bir şemsiye gibi dağıttığı için suyun düştüğü alan da değişiyor. Kök sistemi bu yüzden çevreye yayılır, komşu ağaçların kökleriyle iç içe geçer. Toprağın üst kısmında sıkı, karmaşık bir kök dokusu oluşur. Evet, bazı durumlarda, örneğin uzun kuraklıklarda kökler aşağı doğru daha derin su rezervlerini arayabilir. Ama bu her ağaç için normal senaryo değildir. Çoğu zaman asıl yoğunluk yüzeye yakındır. Köklerin işi sadece su bulmak değil, asıl mesele fosfor, azot, potasyum gibi elementler bulup madencilik yapmaktır. Bu elementler toprakta serbestçe dolaşmaz, kayaların içine hapsolmuştur. Köklerin elinde bir hazine haritası yok ama çok daha iyisi var. Kök uçları, yer çekimini, nemi ve kimyasal izleri algılayan gelişmiş biyolojik sensörlerle donatılmıştır. Yukarıda rüzgarla dans eden 100.000 yaprak varsa, aşağıda da rotayı çizen 100.000 karar merkezi vardır. Bu kökler gerektiğinde yumuşak başlıdır ama bir kayayla karşılaştıklarında amansız bir güce dönüşürler. En ince çatlaklara sızar, içeride hidrolik bir kriko gibi şişerek kayayı parçalarlar. Hatta asit salgılayıp taşı eritirler. Yani ağaçlar, hayatta kalmak için kelimenin tam anlamıyla taşın suyunu çıkarır. Ama hikayedeki asıl büyü, ağaçların yalnız olmadığını anladığımızda başlar. Yer altında kadim ortakları vardır. Mantarlar. Mantar ağları, köklerin giremediği mikroskobik gözeneklere sızar, en uzaktaki mineralleri toplayıp ağaca getirir. Karşılığında ise ağaçtan güneş enerjisiyle ürettiği şekeri alır. Bu, gezegenin en eski ve en sağlam ticaret anlaşmasıdır.
Bu ağlar sayesinde orman tek tek ağaçlardan oluşan bir kalabalık değil, birbirine bağlı, iletişim kuran devasa bir organizmaya dönüşür. Bir ağaca baktığınızda artık sadece gövdeyi görmeyin. O sakin duruşun altında taşları kıran, ticaret yapan, strateji kuran inanılmaz bir dinamizm var. Biz bu yeraltı imparatorluğunu daha yeni keşfediyoruz. Ve bu harika bir şey. Çünkü doğa tam sırrını çözdüm dediğiniz anda önünüze yeni bir gizem daha koymayı çok seviyor.